1942 yılının bahar ayları, İkinci Dünya Savaşı'nın en karanlık, en umutsuz günleri. Polonya hem Nazi Almanyası hem de Sovyetler Birliği tarafından işgal edilmiş ve haritadan silinmişti. Sibirya'daki Sovyet çalışma kamplarından yani gulaglardan siyasi bir anlaşma sonucu yeni serbest bırakılan on binlerce Polonyalı asker ve sivil, General Władysław Anders komutasında çok büyük bir sürgün ordusu oluşturmuştu. Hedefleri İngiliz kuvvetlerine katılmak üzere Orta Doğu üzerinden Mısır'a ve oradan da İtalya cephesine ulaşmaktı. Ancak bu birlik sıradan bir ordu değildi. Evlerini, ailelerini, vatanlarını kaybetmiş, açlık ve hastalıktan kırılmış hayaletlerden oluşan bir kafileydi. Nisan ayında bu yorgun ordu İran'ın Sarp Elbruz dağlarını aşarken Hamedan kenti yakınlarında bir tren istasyonunda yolları küçük bir İranlı çocukla kesişti. Çocuğun elindeki çuvalın içinde kıpırdayan bir şey vardı. Askerler çuvalın içine baktıklarında tarihin en kanlı savaşının ortasında görebilecekleri en masum ve en savunmasız varlıkla karşılaştılar. Annesi dağda avcılar tarafından vurulmuş, açlıktan ölmek üzere olan ve henüz yürümeyi bile tam beceremeyen minik bir boz ayı yavrusu. Aylarca süren Sovyet esaretinin vahşeti içinde kendi yetimliklerini ve yurtsuzluklarını bu küçük hayvanda gören Polonyalı askerler bu yavruyla aralarında anında bir bağ kurdular. Yavruyu ne pahasına olursa olsun yanlarına almaya karar verdiler. Ancak sürgündeydiler, şartlar zordu ve paraları yoktu. Askerler kendi kısıtlı istikaklarına feragat ederek birkaç kutu sığır eti konservesi, biraz çikolata, bir avuç yerel bozuk para ve çok değerli bir İsviçre çakısı karşılığında ayıyı çobandan satın aldılar. Dünya o sıralarda Stalingrad'daki kanlı sokak çatışmalarına, gaz odalarına ve Pasifik'teki uçak gemisi savaşlarına odaklanmışken İran dağlarındaki bir avuç sürgün asker küçük bir ayıyı bir çuvalın içinden çıkarıp askeri ceketlerine sarıp sarmalamıştı. O gün yapılan bu sıradan erzak takası yakında Polonya 2. Kolordusuna bağlı 22. Topçu İkmal Bölüğü'nün kaderini değiştirecek ve 2. Dünya Savaşı'nın en tuhaf, en absürt ama aynı zamanda en umut verici askeri efsanesinin temelini atacaktı. Kampa getirilen bu ufaklık için ilk ve en acil sorun beslenmeydi. Savaşın ortasında lojistik hatları zar zor işleyen bir askeri birlikte biberon bulmak imkansızdı. Askerler eski bir vodka şişesini iyice yıkadılar ve bulabildikleri malzemelerden uydurma bir emzik yaptılar. Şişenin içi ordunun kısıtlı istikakı olan suyla seyreltilmiş, yoğunlaştırılmış sütle dolduruldu. Minik ayı bu şişeyi o kadar büyük bir iştahla kucakladı ki askerler ona lehçede gülümseyen savaşçı veya savaştan keyif alan anlamına gelen Wojtek adını verdiler. Wojtek düzenli beslenmeyle haftalar içinde hızla büyüdü. Boz ayılar doğaları gereği çevrelerini ve sürülerini taklit ederek öğrenirler. Wojtek'in etrafındaki sürü ise savaşa hazırlanan yüzlerce erkekten oluşuyordu. Etrafında başka hiçbir ayı görmediği için davranışsal olarak kendini kelimenin tam anlamıyla tüylü bir Polonyalı asker zannediyordu. Birlikle beraber sabah içtimasına katılıyor, arka ayaklarının üzerine kalkarak subaylara selam veriyor ve sabahları teneke kupadan kahvesini yudumluyordu. Geceleri çöl soğuğu çöktüğünde ise çadırlara girip askerlerin arasında kıvrılarak uyuyordu. Wojtek'in askeri kampa adaptasyonu sırasında kayıtlara geçen en komik olaysa bir casusu yakalamasıydı. Suyu çok seven Wojtek 1943 Haziran'ında Orta Doğu'daki kampın kilitli banyosunun kapısını bir gün açık bulup içeri daldı. O esnada içeride saklanan bir düşman casusu karşısında aniden 200 kiloluk bir boz ayı görünce dehşete kapılarak çığlık atmaya başladı. Adamın çığlıklarını duyup koşan nöbetçiler casusu kıskıvrak yakalarken Wojtek komutanlık tarafından o günkü başarısı için fazladan duş süresi ve birayla ödüllendirildi. Büyüdükçe 200 kilonun üzerinde ve 1.80 boyunda devasa bir kas yığınına dönüşen Wojtek'in en sevdiği aktivite askerlerle güreşmekti. Güreş sırasında askerleri tek bir pati darbesiyle kolayca yere seriyor ancak pençelerini asla çıkarmıyor, onlara zarar vermiyor, sadece üstlerine oturup zafer kutlaması olarak yüzlerini yalıyordu. Aylar geçtikçe Wojtek birliğin sevimli bir maskotu olmaktan çıkıp takımın tam yetkili bir bireyi haline geldi. Bu durum onun askeri hayattaki bazı kötü alışkanlıkları kapmasına da neden oldu.
Askerler ona kendi istikaklarından bira vermeye başladılar. Wojtek birayı o kadar çok sevdi ki kendine has bir içme adabı geliştirdi. Cam şişeyi iki patisinin arasına alıp tıpkı bir insan gibi kafasına dikiyordu. Ne yazık ki sigaraya da inanılmaz bir ilgisi vardı. Askerler ona yanan bir sigara uzattığında bir fırt çekiyor, ardından sigarayı çiğneyip yutuyordu. O artık sadece vahşi bir hayvan değil, savaş hazırlığı yapan 22. Topçu İkmal Bölüğü'nün bira şişesini kafasına diken, casus yakalayan, sabahları kahvesini teneke kupadan içen ve komutanlara iki ayağının üzerine kalkıp selam veren tam zamanlı bir üyesiydi. Ancak ortada büyük bir sorun vardı. Birliğin İngiliz gemileriyle destek kuvvet olarak Avrupa cephesine gitmesi gerekiyordu. Ve yanlarında 200 kiloluk bu devasa askeri de götürebilmek için bir çözüm bulmak zorundaydılar. 1944 yılının başlarına gelindiğinde müttefik kuvvetler Avrupa'nın güneyinden faşist bloğu yarmak için İtalya cephesini aşmış ve taze kuvvetlere ihtiyaç duyulmuştu. Polonya 2. Kolordusu bu kanlı cepheye destek vermek için Mısır'ın İskenderiye limanına kaydırıldı. Askerler İngiliz nakliye gemilerine binip Akdeniz'i aşarak İtalya'ya çıkacaklardı. Ancak limana ulaştıklarında savaşın kendisinden bile daha katı bir duvarla İngiliz bürokrasisiyle karşılaştılar. İngiliz Yüksek Komutanlığı'nın nakliye gemileri için koyduğu kurallar netti. Askeri gemilere hiçbir hayvan alınamaz. Gemide sadece resmi kayıtlı askerler bulunabilir. Liman yetkilileri rıhtımda duran 220 kiloluk bir boz ayıyı gördüklerinde doğal olarak geçişine izin vermediler. Polonyalı askerler için Wojtek'i Mısır çöllerinde bırakmak gibi bir seçenek söz konusu bile olamazdı. O, birliğin sadece moral kaynağı değil, aynı zamanda ailelerinin bir parçasıydı. Subaylar durumu çözmek için düşündüler ve sonunda İngiliz kurallarındaki kritik bir boşluğu fark ettiler. İngilizler gemiye sadece resmi askerleri kabul ediyordu. O halde çözüm basitti, Wojtek'i yasal bir askere dönüştürmek. Polonya ordusu komuta kademesi tarihin en absürt ama en zekice bürokratik hamlelerinden birini yaptı. Kağıt üzerinde resmi bir atama emri ve seferberlik evrakı hazırlandı. Wojtek ordunun hayvanı statüsünden çıkarılarak Polonya Silahlı Kuvvetleri'ne resmen asker olarak kaydedildi. Kendisine bir künye numarası verildi, adına bir maaş defteri çıkarıldı ve rütbesi er olarak tayin edildi. Artık devletten maaş alıyordu ve bu maaş muhasebeden resmi olarak onun gıda ve bira istikakını karşılamak için kullanılıyordu. Ertesi gün limandaki İngiliz kayıt subayı elindeki yolcu listesiyle askerleri gemiye alırken sıra Wojtek'e geldi. Subay karşısında resmi evrakları tam olan askeri sicil numarası ve maaş defteri bulunan bu 220 kiloluk askeri gördüğünde kağıt üzerindeki yasal mükemmellik karşısında hiçbir itirazda bulunamadı. Sonuçta kural kuraldır ve Wojtek kağıt üzerinde kusursuz bir askerdi. Bürokrasi kendi silahıyla vurulmuştu. Wojtek diğer askerlerin şaşkın bakışları arasında İngiliz nakliye gemisinin rampasından yürüyerek güverteye çıktı. Artık o sadece yetim bir bozayı değil, Avrupa'yı faşizmden kurtarmaya giden müttefik ordusunun tam teşekküllü bir neferiydi. Ve 220 kiloluk bu devasa askeri İtalya dağlarında 2. Dünya Savaşı'nın en acımasız, en kanlı çarpışmalarından biri olan Monte Cassino cehennemi bekliyordu. 1944 yılının Mayıs ayına gelindiğinde müttefik kuvvetler İtalya'nın ortasında devasa bir duvara çarpmıştı. Monte Cassino. Sarp bir dağın zirvesine kurulmuş olan ve Alman kuvvetleri tarafından ölümüne savunulan bu tarihi manastır Roma'ya giden yolu tamamen tıkıyordu. Aylarca süren bombardımanlara ve on binlerce askerin ölümüne rağmen dağ bir türlü aşılamamıştı. Polonya 2. Kolordusu ve Wojtek'in görev yaptığı 22. Topçu İkmal Bölüğü bu kanlı tıkanıklığı çözmek için doğrudan cehennemin ortasına, cephe hattına sevk edildi. Monte Cassino'nun arazisi dik, kayalık ve geçit vermez bir yapıya sahipti. Asıl zorluk sadece tepeye tırmanmak değil, Alman mevzilerini döven topçu bataryalarına o sarp yokuşlardan durmaksızın cephane taşımaktı. Topların susmaması gerekiyordu ve her bir top mermisi yaklaşık 45 kilogram ağırlığındaydı. Normal şartlarda bu mermilerin dolu olduğu ahşap sandıkları 2 veya 3 asker zorlukla taşıyabiliyordu. Düşman havanları tepelerine yağarken uykusuz ve bitkin düşmüş Polonyalı askerler mühimmat kamyonlarından topçu mevzilerine mermi taşımaktan kelimenin tam anlamıyla tükenme noktasına gelmişlerdi. İşte tam o an askeri tarihin en inanılmaz olaylarından biri yaşandı.
Ağır topçu ateşi ve yeri titreten patlamalar normal bir hayvanı dehşete düşürüp oradan kaçmaya zorlardı. Ama Wojtek hayatı boyunca askerlerle kamp yapmış ve patlama seslerini sıradan bir rutinin parçası olarak benimsemişti. Kamyonların etrafında telaşla koşturan, kan ter içinde ağır mermileri taşıyan silah arkadaşlarını dikkatle izledi. Bozayılar doğaları gereği etraflarındaki olayları gözlemleyerek ve sürüyü taklit ederek öğrenirler. Wojtek mühimmat kamyonuna doğru yaklaştı, arka ayaklarının üzerine kalktı ve ön patilerini tıpkı yük bekleyen bir asker gibi görevliye doğru uzattı. Başlangıçta ne yapacağını bilemeyen askerler şaşkınlık içinde 45 kilo ağırlığındaki bir top mermisini dikkatlice Wojtek'in kollarına bıraktılar. Wojtek bu ağır mermiyi ustalıkla kucakladı ve iki ayağı üzerinde yürüyerek engebeli araziyi aşıp topçu bataryalarına kadar kusursuzca taşıdı. Mermiyi teslim ettikten sonra kamyona geri döndü ve patilerini tekrar uzattı. Bu döngü saatlerce devam etti. İnsanların taşırken bellerini büktüğü, dik yokuşlarda çamurlara saplanarak zorlandığı cephaneyi 220 kiloluk bu kocaman asker hiçbir fiziki zorluk çekmeden, etrafında patlayan top mermilerine aldırış dahi etmeden taşıyordu. O kanlı gün boyunca Wojtek tek bir mermiyi bile yere düşürmedi. Topçular mühimmat beklerken karşılarında kollarında ağır bir top mermisiyle dikilen kocaman bir bozayı gördüklerinde tüm yorgunluklarını unutup muazzam bir moral buldular. Monte Cassino muharebesi günlerce sürdü ve dağdaki direniş sonunda Polonya kuvvetleri tarafından kırılarak Roma'nın yolu müttefiklere açıldı. Wojtek artık kağıt üzerinde bürokratik bir hile veya birliğin sevimli maskotu değil, savaşın en karanlık anında silah arkadaşlarının omuzundaki yükü kelimenin tam anlamıyla kendi kollarına alan bir savaş kahramanıydı. Monte Cassino'daki zaferin ardından Wojtek'in cephedeki kahramanlığı sadece dilden dile dolaşan bir moral efsanesi olarak kalmadı. Resmi askeri kayıtlara da geçti. 22. Topçu İkmal Bölüğü'nün komuta kademesi bu tüylü silah arkadaşlarının gösterdiği cesareti onurlandırmak için Polonya Yüksek Komutanlığından özel bir izin talep etti. Onaylanan bu kararla birliğin resmi amblemi değiştirildi. Yeni amblem kollarında devasa bir top mermisi taşıyan bir bozayı figürüydü. Bu nişan tüm mühimmat kamyonlarının kapılarına çizildi, subayların yaka iğnelerine işlendi ve askerlerin üniformalarına dikildi. Wojtek kelimenin tam anlamıyla birliğin kalbi, ruhu ve resmi kimliği haline gelmişti. Ancak 1945 yılında 2. Dünya Savaşı müttefiklerin zaferiyle sona erdiğinde Polonyalı askerler için buruk ve trajik bir jeopolitik gerçek ortaya çıktı. Avrupa faşizmden kurtarılmıştı ama Polonya Sovyetler Birliği'nin kontrolü altındaki Doğu bloğuna terk edilmişti. Yıllar önce Sibirya kamplarında esir tutulan bu askerler için evlerine dönmek ya yeniden tutuklanmak ya sürülmek ya da idam edilmek demekti. Vatanlarını kurtarmak için savaşan ama savaşın sonunda vatansız kalan binlerce asker sürgünde yaşamaya mahkum oldu. Bu siyasi trajedinin gölgesinde 22. Topçu İkmal Bölüğü ve Wojtek 1946 yılında terhis edilmek ve sivil hayata adapte olmak üzere İskoçya'nın Berwickshire kentindeki Wingfield kampına transfer edildi. İtalya'nın kanlı siperlerinden çıkıp İskoçya'nın yeşil çayırlarına gelen Wojtek için yepyeni bir dönem başlıyordu. Kısa sürede sadece kampın değil tüm bölgenin sevgilisi ve maskotu oldu. İskoçya'daki yerel etkinliklere katılıyor, kasaba çocuklarının sırtına binmesine izin vererek onlarla oynuyor ve Polonya-İskoçya derneklerinin onur konuğu olarak baş köşede ağırlanıyordu. Yerel İskoç gazeteleri kampta askerlerle güreşen ve şişeyi kafasına dikerek bira içen bu kocaman savaş gazisinin fotoğraflarını çekmek için sıraya giriyorlardı. Ancak İskoçya'daki bu huzurlu günler çok uzun sürmedi. İngiliz hükümeti kampı dağıtma ve orduyu tamamen terhis etme kararı almıştı. Askerler fabrikalarda, madenlerde veya çiftliklerde çalışmak üzere sivil hayata karışırken 220 kiloluk devasa bir topçu askerini sivil bir evde misafir etmek pek mümkün görünmüyordu. Silah arkadaşları sivil kıyafetlerini giyerken Wojtek'in kaderi için zor bir karar verilmesi gerekiyordu. 1947 yılına gelindiğinde sürgündeki Polonya ordusu resmi olarak dağıtıldı. Askerler sivil hayata adım atarken hayatlarının en zor vedalarından birini yaşamak zorundaydılar. Komünist rejimin kontrolündeki yeni Polonya hükümeti ayıyı kendilerine istiyordu. Ancak subaylar Wojtek'in bir Sovyet propaganda sembolü haline gelmesini kesinlikle istemiyorlardı. Sonunda en güvenli çözüm bulundu.
Wojtek saygın ve kalıcı bir emeklilik yaşaması için Edinburgh Hayvanat Bahçesi'ne yerleştirildi. Wojtek kısa sürede hayvanat bahçesinin yıldızı oldu ve binlerce ziyaretçi çekti. Ancak o doğada büyümüş vahşi bir hayvan değil, askerlerin arasında büyümüş, onlarla aynı karavanayı paylaşmış bir savaş gazisiydi. Demir parmaklıkların ardındaki sıradan hayata alışması hiç kolay olmadı. Etrafındaki diğer ayılarla iletişim kuramıyor, yalnızlaşıyor ve sık sık hüzünlü bir sessizliğe bürünüyordu. Ancak onun bu monoton emeklilik yıllarını aydınlatan muazzam bir detay vardı. Eski silah arkadaşlarının ziyaretleri. Polonyalı gaziler İskoçya'daki yeni sivil hayatlarına alışmaya çalışırken eski dostlarını asla unutmadılar. Hayvanat bahçesine sivil kıyafetlerle gelen bu adamlar tel örgülerin arkasından lehçe seslendiklerinde inanılmaz bir şey yaşanıyordu. Ziyaretçilerin İngilizce konuşmalarına hiçbir tepki vermeyen o yaşlı ve yorgun ayı ana dilini duyduğu an aniden canlanıyor, arka ayakları üzerine kalkarak eski dostlarına selam duruyordu. Gaziler ona tıpkı cephedeki günlerde olduğu gibi çitlerin üzerinden yakılmış sigaralar fırlatıyor, Wojtek de onları havada yakalayıp keyifle yutuyordu. Hatta bazı eski askerlerin hayvanat bahçesi görevlilerinin dehşet dolu bakışları arasında çitlerden atlayıp Wojtek'in kafesine girdiği ve iki eski dostun yıllar sonra tekrar güreştiği bile kayıtlara geçmiş. Wojtek sivil hayatta da omuz omuza savaştığı kardeşlerine asla zarar vermedi. Aralık 1963'te Wojtek 21 yaşındayken hayata gözlerini yumdu. Ölümü sadece İskoç radyolarında değil, uluslararası haber ajanslarında da geniş yer buldu. O sadece 2. Dünya Savaşı'nın en tuhaf maskotu veya top mermisi taşıyan eğlenceli bir hayvan değildi. Wojtek, ülkeleri işgal edilmiş, Sibirya kamplarında açlık çekmiş ve savaşın sonunda vatansız kalmış bir nesil Polonyalı askerin en karanlık günlerindeki umut ışığıydı. İnsanlığın birbirini en acımasız şekilde katlettiği o yıllarda insan olmanın ne demek olduğunu onlara vahşi bir bozayı hatırlatmıştı. Bugün Edinburgh'un merkezinde ve Polonya'nın çeşitli şehirlerinde Wojtek'in bronz heykellerini görebilirsiniz. Sürgündeki bir ordunun bu asil ve tüylü askeri, savaşın yıkıcılığına karşı sadakatin, vefanın ve arkadaşlığın tarihteki en kusursuz simgelerinden biri olarak beklemeye devam ediyor. Ben Ozan Cansever, abone olur, beğenir, paylaşırsan çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.